Merhaba, ben Doktor Ahmet Ayık. Özel bir üniversite hastanesinde saç ekimi cerrahisi ve saç dökülmelerine yönelik tedaviler uygulamaktayım. Saç ekimi sıklıkla genetik dökülmeli yaşayan hastalarda uyguladığımız bir yöntem. Kalıcı kelliği olan insanlarda başarıyla uyguladığımız bir yöntem. Kellik olan bölgeye dönör bölgeden, sıklıkla bu dönör bölgede ense bölgesi olmakta, sağlıklı saç köklerini kellik olan bölgeye transferini gerçekleştiriyoruz saç ekiminde. Saç ekimine karar verdiniz, arayış içerisindesiniz ve doktorunuzu buldunuz. Saç ekimini gününüzde belirlediniz. Gününüzü belirledikten önce yapmanız gereken bir takım işlemler var, hazırlık aşamaları var. Burada doktorunuzla irtibat halinde olmanız gerekiyor. Özellikle ben hastalarıma öncelikle bir takım kan testlerini istemekteyim. Dökülmenin tipini, derecesini ve kelliğin açık alanın miktarını belirlemekteyim. Ve dönör bölgenin bu alan saç ekimi için uygun mu, uygun değil mi, ne kadar grefte, saç köküne ihtiyacı var, bunların belirlenmesi lazım. Bunlar belirlendikten sonra saç ekimi yapılacak gün belirlenir. Hasta o güne hazırlanır ve sabah saat 8-9 arasında kahvaltısını yapmış, uykusunu almış, dinlenmiş bir şekilde hastanemize gelmektedir hastalar. Hastaları sıklıkla yanına bir refakatçiyle gelmesini isterim. Bizim en önemli, benim özellikle çok önemsediğim aşamalardan birisi planlama aşaması, saç çizgisinin yeniden tasarım aşaması. Bu aşamada özellikle çiftlerin eşleriyle birlikte gelmesini isterim. Çünkü biz saç ekimi yaptıracak kişi o gün heyecan ve anksiyetesinden dolayı sağlıklı karar veremeyebiliyor bazen. Orada yanındaki uzun yıllardır tanıdığı eşinin ya da arkadaşının da önerileriyle kendi yüz, alın ve alın kas yapısının altın oranı hesaplanarak uygun kişiye doğal bir saç çizgisi tasarlanır. Sonrasında kan testlerimizi alırız. Ardından kan testlerimiz saç ekimi cerrahisine uygunsa, herhangi bir engel yoksa hastamızın saçını tıraş ederek saç ekiminin diğer aşaması olan lokal anestezi aşamasına geçeriz. Lokal anestezi saç ekiminde en önemli adımlardan bir tanesi. Çünkü bu aşamada hastalar sıklıkla bana şunu soruyor. Hocam saç ekiminde ağrı var mıdır? Ya da yok mudur? Saç ekiminde ağrı vardır ancak tolere edilebilir bir ağrı vardır. Aslında saç köklerini alırken, kanalları açarken ya da saç ekimini yaparken o kanalların içerisine saç köklerini transfer ederken kesinlikle ağrı hissetmezsiniz. Sadece bu lokal anestezi aşamasında bir sinek ısırığı, bir arı sokması ya da elinizi keskin bir şeyin kesmesiyle hissettiğiniz ağrıya benzer bir ağrı vardır. Ama bu tolere edilebilir bir ağrıdır. Bazı durumlarda ekstra müdahaleler gerekebilir ki bu aşamada da sedasyonlu saç ekimi. Yani kişiyi yarı uykulu, yarı uyanık bir halde özellikle bu ağrılı aşama olan anestezi aşamasında sedasyonla hafif uykulu bir hale getirerek bu aşamayı da konforlu bir şekilde tamamlayabilmekteyiz. Klasik saç ekimi iki ana yöntem vardır. Birisi fouet, bir diğeri foot. Dünyada sıklıkla ve başarıyla uygulanan ve bizim Türkiye'nin bu konuda önder olduğu fouet yöntemidir. Fouet yönteminde saç kökleri tek tek serbestleştirilerek, ki burada cerrah manuel yani eliyle yapabilir ya da bir mikromotor diye tariflediğimiz motorla birlikte yapabilir. Burada ikisinin arasında, sonuçlar arasında ciddi bir fark yok. Tamamen cerrahın tecrübesine bağlıdır bu süreç. Kökleri tek tek serbestleştirilerek o kökler tek tek toplanmakta. Daha sonra hekimin açtığı kanallara o kökler tek tek yerleştirilmektedir. Burada ekim aşamasında bazı farklılıklar olmaktadır. Ki bu ben çok doğru bulmuyorum. İnsanlar satış politikası olarak DHI diye ayrı bir yöntem tanımlıyorlar. Ya da burada ekim aşamasında kullandıkları ekipmanların farklılığına göre fouet'den farklı bir teknik tanımlıyorlar. Aslında dünyada en sık uygulanan iki tane yöntem vardır. Birisi fouet'dir, diğeri foot'tur. Şu an sıklıkla uygulanan fouet yöntemidir. DHI'da ise fouet yönteminin benzer şekilde saç kökleri alınmakta. Aradaki temel fark, kanallar daha önce açılmadan doğrudan özel implanter dediğimiz kalemlerin içerisine yerleştiren saç kökleri tek tek saç kaybının olduğu alana yerleştirilmektedir. Saç ekiminden sonra saç ekimi yaptıran hastalarının biraz meşakkatli bir süreç beklemekte. Hatta
Onların ruh hallerini size şöyle grafik halinde anlatmak isterim. Saç ekimine karar verdiniz, inanılmaz heyecanlısınız. İşleme geldiniz, işlem günü inanılmaz heyecanlısınız. Biraz kaygılısınız, endişelisiniz. Sonucu nasıl olacağını düşünüyorsunuz. İşleminiz yapıldı. 10. gün kabuklarınız döküldü ve yeni saçlarınızı gördünüz. Çok mutlusunuz. Ve saçlar birkaç gün uzamaya başlıyor. Mutluluğunuz tavan yapıyor. Sonra 2-3 hafta sonra şok dökülme süreci başlıyor. Hastalar orada biraz umutsuzluğa, acaba saçlarım yeniden çıkacak mı diye. Saç ekimi, hastalar hep şu hataya düşmekte, çok böyle günübirlik basit bir işlem olarak düşünmekte ama saç ekimi cerrahi bir işlemdir. Bir takım ilaçlar kullanılmaktadır. Risk hiçbir zaman sıfır değildir. İnsanın da hayati bir risk teşkil etmemektedir. Yani ölümcül bir risk teşkil etmemektedir. Ancak estetik bir süreç olduğu için, hastaların estetik bir kaygıları olduğu için doğru yerde, doğru zamanda ve doğru kişiyle, doğru ekiple bu sürece başlamak gerekir.